Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlar. Bu videoda sizlerle beraber yazın ruhuna uygun, yazın havasına uygun, daha doğrusu iklim şartlarına uygun bir pareo hırka öreceğiz. İncecik baby koton, yarn art'ın baby koton ipleri ile. Videoya minik bir ara veriyorum sevgili dostlar. Katıl butonundan desteğiniz benim için çok kıymetli. İncelerseniz, kendinize göre uygun olanı seçerseniz çok mutlu olurum. Videoları paylaşıp beğenmeniz ve abone olmanız da ayrıca kıymetli. Şimdiden değerli destekleriniz için çok teşekkür ediyorum. Şimdi şöyle bir şey söylemek istiyorum ki bu yarn art'ın baby koton iplerinin birçoğunun kuşağını geçen seneden kullandığım için elimde kalmış ve maalesef renk kodlarını bilemiyorum. Ama internet sitelerinden girdiğinizde hepsinin renk kodlarını bulmanız çok mümkün. Birçok rengini bu arada burada kullanacağım. Şöyle size göstereyim yine elimde olan renklerinden. Şöyle biraz şey tadında diyebiliriz bunlara. Makaron tadında. Çok soft renklerini seçtim. Bir araya getirdim. Bunlarla da pareo hırkamızı öreceğiz beraberce. 3 milim tığ kullanarak. Toplamda kullanacağım motif sayımız 56 tane olacak. Bu 56 tane motifin 20'sini arkada kullanacağız. 24'ünü önde kullanacağız. 44 motif yaptım. 12 tane de kollarda kullanacağız. Yani toplamda 56 motif öreceğiz ve birleştireceğiz. Şimdi her zamankinden farklı olarak tek tek motifleri biriktirip sonrasında birleştirmiyoruz. Motifleri örerken birleşmeye devam ediyoruz. Bu motiflerden ilk olarak bir tanesini nasıl ördüğümü size göstereceğim. Daha sonra da yanına diğerlerini nasıl eklediğimi, bu 4 taneyi ekledikten sonra zaten gerisi çok kolay. Motifi ve ekleme şeklini öğrendikten sonra arkayı kaç adet yapacağız, önleri nasıl devam edeceğiz, tek tek size dilim döndüğünce anlatmaya çalışacağım. O zaman bir rengimizi alarak hemen ilk motifimizi beraberce örelim. İlk olarak sihirli halka içine çalışmaya başlıyoruz. İpim ince bir ip. Dilerseniz açılmaması açısından çok da sağlam kitleyemem, güvenmiyorum diyorsanız 2 kere dolayabilirsiniz ortasını sihirli halkanızın. Daha sonra tığımı geçirip içinden bir ilmek çıkartıyorum. Bir kere zincir çekip yükseliyorum. Etrafında döndürdüğüm ilmeğimin arkasından geçirip tığımın üstüne 2 ilmek oluşturmuş oluyorum. Bu 2 ilmeğin arasından da bir ilmeği çıkarttıktan sonra ilk trabzanımı ördüm. Bununla birlikte 16 tane, yani şimdi bundan sonra 15 tane daha içine öreceğim sihirli halkamı. Şöyle 3 tanesini parmağımın içindeyken ördükten sonra çıkartıyorum. Biraz küçültüyorum daireyi. Sonra içine örmeye devam ediyorum. 16 adete tamamlayıp geleyim. İkinci sıraya birlikte geçelim. ...16 adet ikili trabzanımı ördüm. Şimdi artık bir üst sıraya geçeceğim. Bir üst sıraya geçerken ilk örmüş olduğum trabzanın tepesine batıyorum. Şu arkadaki ipi de tığın üstüne alacağım. Batıyorum. Şu ipi kaydırarak aradan geçiriyorum. Ve şu ikisi tığımdayken bir sık iğne, yani beraberce örüyorum ikisini. Daha sonra 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. 2 tane trabzana atlayıp boşluğa batıyorum. Arasından ilmek çıkartıp sık iğnemi örüyorum. Tekrardan 5 tane zincirimi çekiyorum. 2 tane trabzanımı atlayıp yine araya batıyorum. 5 tane daha, bir sık iğne daha örüp 6 tane daha bu
boşluklardan oluşturacağım. 2 2 trabzan atlayarak beşli zincirlerimle 2'yi atladım. Bu mantıkla tamamlıyorum bu sırayı da. Son grubu boşluğu birlikte öreceğiz. 5 zincirimi çektim. Burada ilk başlarken kaydırma yöntemiyle geldiğim yerin içine batıyorum ve hemen arkadan ilmeğimi çıkartıp bu ilmeğimin içinden de geçiriyorum. Ve burada kaydırma yöntemiyle bunu yaptıktan sonra buradaki boşluğun ortasına gelmem gerekiyor. Şu zincirin ortasına gelmem gerekiyor. Onun için de zincirlerin içinden kaydırarak 2 tane zincirin ortasına geliyorum. Buraya geldikten sonra hemen kontrol ediyorum. 2, 4, 6, 8 tane boşluğum var. Doğru gidiyorum yani. Sağlamamızı da yapalım geriye dönük. Burada 7 tane zincir çekeceğim. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yanındaki boşluğa gelip batıp hemen bir sık iğne öreceğim. Hemen yine 7 tane sık zincirimi çekip yandaki boşluğa geliyorum. Sık iğnemi örüyorum. Yani aslında bu sırayı da aynen 4, 5, 6, 7 sonuna kadar 7 zincir çekiyorum. Boşluğun içinde bir sık iğne yaparak bu sırayı tamamlıyorum. Buraya geldiğimde artık sonuna yine 7 zincirimi çektim. Bu defa battığım nokta burada ortaya gelmiştim ya kaydırma yöntemiyle beşli zincirin. Şimdi o kaydırma yöntemiyle geldiğim yerin yine içine batarak yine ipimi kaydırarak geçiriyorum ilmeğimin arasından. Daha sonra artık yandaki boşluğun hemen gideceğim içine batacağım dibine, aradan ilmeğimi çıkartacağım, bir sık iğne öreceğim. Sonra üstüne bir trabzan hazırlıyorum. Bir zincir çektim, yükseldim, döndürdüm etrafında, arkasından geçirdim. Bir trabzanımı ördüm. Yanına 6 tane daha trabzan örüp 7'ye tamamlıyorum sayıyı. İki, 4, 6, 7. Sonrasında 7 zincirimi çekiyorum. Hemen yanındaki boşluğun içine gelip batıp bir sık iğne örüyorum. Tekrardan 7 tane zincirimi çekip tığın üstüne aldığım iple onun yanındaki boşluğa, yani sık iğne ördüğüm boşluğun yanındakine de gelip yine 7 tane ikili trabzanımı örüyorum. 3, 4, 5, 6 ve 7 sonuncu. Tekrardan hemen 7 tane zincirimi çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yandaki boşluğa gelip bir sık iğne örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir çekip tığın üstüne ip alıyorum. 7 tane trabzanı öreceğim. Boşluğun içindeyim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hemen yine 7 zincir çekiyorum. 4, 5, 6, 7. Yanındaki boşluğa gelip sık iğnemi örüyorum. Sıra yine boşluk doldurmada. 7 zincir çekip tığın üstüne ipimizi alıyoruz ve 7 tane trabzanımızı öreceğimiz boşluğun içindeyiz.
7 olduk. Şimdi hemen yine 7 zincirimi çekiyorum. Boşluğun içine gelip bir sık iğnemi ördükten sonra şimdi artık nerede sıra? Başladığım noktada birleşmede 7 zincirimi çekip ilk ördüğüm trabzanın tepesine kaydırma yöntemiyle geliyorum ve artık üstüne yükselmiş oldum. Şimdi bunun üstüne geldikten sonra da bir zincir çekip ilmeğimi yükseltiyorum. Etrafında döndürüp arkadan ilmeğimi geçiriyorum. Tığımdaki 2 ilmeği birlikte örüp birlikte örmeden tığımda tutuyorum. Özür dilerim. Burada bunu tığımda tutuyorum. Daha sonra tığımın üstüne ipimi alıp hemen yanındaki boşluğa geliyorum. Bir kere çıkıyorum. Tığımda tutuyorum. Yine tığımın üstüne ipimi alıyorum. Yanındaki boşluğa geliyorum. Bir kere çıkıyorum ve artık üçünü bir topladıktan sonra 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Sonra yanındaki trabzanın içine gelip bir tane ikili trabzan, aynı boşluğun içine bir tane daha ikili trabzan ve aynı boşluğun içine üçüncü ve sonuncu ikili trabzanımı örüyorum. Tekrar 3 tane zincir çekiyorum. Tığımın üstüne ipimi alıyorum. Buraya gelip 1 çıktım, bekletiyorum. 2 çıktım, tığımda tutuyorum. 3'ü de çıktıktan sonra 4 ilmeği birden örüp altta 7 trabzanın üstüne örmüş olduğum yere 3 tane trabzanla oluşan badem, arada 3 zincir, bir trabzanın içine 3 tane ikili trabzan, tekrar 3 tane zincir ve yine üçlü bir bademle tamamlıyorum. Daha sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincirimi çekip hemen yanındaki boşluğun içine bir sık iğne örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincirimi çekip tekrar bu boşluğun içine gelip bir sık iğne daha örüyorum. Tekrardan 7 tane zincirimi çekiyorum. Tığımın üstüne ipimi alıyorum ve gene 7 tane trabzanın üstüne buradaki yaptığım işlemimi yapacağım. 1, tığımda tutmaya başladım. 2, 3 ve 4 ilmeği birlikte ördükten sonra 3 tane zincirimi çekiyorum. Trabzanın içine, aynı trabzanın tepesine 3 tane ikili trabzanımı örüp yine 3 tane zincirimi çekiyorum. Buraya geldim. 1, 2, 3 ve hepsini birden topladıktan sonra aynı buradaki gibi buraya gelene kadar, bunun tepesine gelene kadar 7 tane çektiğim zincirlerimi gelip boşluğun içinde bir sık iğne örerek devam ediyorum. Ta ki diğer 3, 4, 5, 6, 7 trabzanın olduğu yere gelene kadar, şimdiki gibi. Şimdi yine 7 tane zincirimi çekeyim. Ne yapacağım? Hemen bunun tepesine gelip bademlerle başlayıp bir trabzanlarla devam edip yine bademli grupla tamamlayacağım. İşlemi yapıyorum. Ta ki aynen buna da başladığım noktaya kadar aynı devam edeceğim. Son 7 zinciri de çektikten sonra burada ilk yapmış olduğum bademin tepesine geliyorum. Kaydırarak tepesine geldim tam olarak. Şimdi bir de şurada arada görmüş olduğunuz 3 tane çekmiş olduğumuz zincirin içine batıyorum. İpi kaydırarak ilmeğimin arasından da geçiriyorum. Yani amacım bu zincirin ortasına gelmek.
Bu zincirin ortasına geldikten sonra 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Tığımın üstüne ipimi alıp buradaki trabzanların tepesine batarak tığımda topluyorum ve bir üçlü bademle bu sırayı tamamlayacağım. Çektim. Üçünü bir topluyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Yine burada 3 tane görmüş olduğunuz boşluğun içine gelip batıp hemen bir sık iğne örüyorum. Daha sonra 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Buradaki boşluğun içine gelip bir sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Hemen yanındaki boşluğun içine bir sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum yine. Buraya gelip bir sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5 zincirimi çektim. Bu bademle üçlü grubun arasına gelip batıyorum. Bir sık iğne. Tekrardan 5 zincirimi çekip tığımın üstüne ipimi alıyorum. Çünkü yine üçlü trabzanın üstüne bir üçlü badem öreceğim. İkili trabzanlarımla. Hepsini bir topluyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Yine bu üçlünün ortasına batıp bir sık iğne. İşte bu mantıkla aynen bütün motifimin etrafını dolanacağım. Diğer üçlü grubun üstüne gelene kadar bademi örmek için beşli zincirlerle boşlukların içine sık iğnemi yapıyorum. Böyle tamamlayacağım. Başladığım noktaya gelinceye kadar ördüm. Şimdi burada son grubu öreceğim. Bunun için de 5 tane zincirimi çekmem gerekiyor. 5 zincirimi çektikten sonra hemen burada kaydırarak üçlünün ortasına gelerek başlamıştık ya, oraya geliyorum. Batıp ipimi kaydırarak geçiriyorum. Daha sonra yine buradaki beşlinin ortasına gelmek istediğimden yine zincirin içine batıp ipi kaydırarak geçiriyorum. 2 sıra daha ortaya geldim. Şimdi burada artık son sıradayız. Son sıramızda sadece zincirlerle geçeceğiz. Burada bademin üstüne geldiğimde, bu ortaya geldiğimde 11 tane zincir çekeceğim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tekrar buradaki hemen bademin yanındaki beşlinin içine batıp bir sık iğne örüyorum. Daha sonra 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Sık iğne. 5 zincir. Sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5. Bademin üstüne gelene kadar beşli zincirlerle devam ediyorum. Sık iğne ve beşli zincir. 2, 3, 4, 5. Son beşli zincirim bademden önceki. Buraya gelip bir sık iğnemi ördükten sonra sıra 11 tane zinciri çekmekte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Daha sonrasında buradaki beşlinin içine gelip bir sık iğnemi örüyorum. Yeniden beşlilere başlıyorum ta ki diğer bademin tepesine gelene kadar. İşte bu mantıkla da bu sırayı devam ettireceğim. Başladığım noktaya geldim. Yine kaydırarak gelmiş olduğum yerin dibine batıyorum. İpimi arasından kaydırarak geçirip motifimizi tamamlamış olduk. Şöyle güzelce de sıkıştırıp ipi keselim.
Bir motifin yapılışı tam olarak bu şekilde. Size şimdi motifin kaç santim geldiğini göstermek istiyorum. Şöyle hemen el ütüsüyle de düzeltelim. Çok çıtır çıtır, tam yazlık bir motif. Ben çok sevdim örmeyi, eminim siz de denerseniz çok seveceksiniz. Motifim şöyle 15-14,5 santim civarı geliyor. Yani biraz evvel verdiğim motif sayılarıyla ördüğümüzde bu hırkanın 36'dan 40'a kadar rahatlıkla uyum sağlayacağını düşünüyorum. Videonun sonunda ise daha net size beden bilgisi vereceğim. Bir de bedeni nasıl büyütebilirsiniz ondan bahsedeceğim. Ama şimdi sıra motifleri birleştirmekte. Nasıl mı? Şöyle bakın. Yanına 4 taneyi birleştirip nasıl güzel bir form verebiliriz? Şöyle size göstermek istiyorum. Tek tek ilerlediğimiz için dediğim gibi burada biriktirmek gibi bir şansımız yok. İlkini ördükten sonra diğer motifleri hep yanına birleşerek devam ediyoruz. Şimdi hemen sıradaki motiflerden birini alayım. Bunu ne yaptım? Son sırasının bir kenarını örecek şekilde geldim. İp karışmış. Bakın. Şöyle son sırasında burayı 11 taneden yapıyorduk ya. Oraya kadar geldim. Şunları, kadrajı temizleyip geliyorum. Ben son sıraya gelince bir kenarını örmüştüm ama istedim ki son sırada beraber yükselip devam edelim. Nasıl yapacağız? Şimdi burada kaydırarak buraya gelmiştim. Şimdi bunun ortasına gelmem gerekiyor biliyorsunuz yine kaydırma yöntemiyle. Bu 3 tanenin ortasına 11 yapmadan önce son sıradayım ya. İlk kenarı birleşmeden evvel, hatta ilk 2 kenarı şöylece örebiliriz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 zincirimi çektim. Buraya geliyorum hemen. Son sırada yapmış olduğum işlemi yapıyorum 2 kenarına. 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi 2 kenarını bu şekilde örüp geleyim. Burayı da yine 11 tane zincir geçeceğim. Şimdi buraya geldiğimde de bununla birleşmeye başlayalım. 2 11'li köşeye ördüm. Tam şimdi burada birleşeceğim 11'li köşedeyim. Artık 11 zincir değil de 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Çünkü burayla birleşip dönüşte de 5 zinciri çekip devam edeceğim. Hemen bunun 11 zincir çektiğim köşesini buluyorum. Ve onu alıp içinden geçirip batıyorum. Ve bir sık iğnemi örüp 15 tane daha zinciri çekiyorum. Yani normalde 11 çekiyorduk ama burada 5 çekiyoruz. Bir buraya sık iğne, 5 de dönüşte çekiyoruz. Daha düzgün, daha muntazam duruyor. Hemen dönüşte de şuradaki üçlünün içine batıyorum. Bakın ilk yerinden birleştirmiş oldum. İki motifin de ön yüzleri masaya doğru dönük. Tersten değil, ikisi de ön yüzünden dönük. Bunu da hatırlatayım. Şimdi 5 zincir çektiğim yerde de 2 zinciri çekiyorum. Tam olarak karşısına denk gelen boşluğun içine batıp bir sık iğne örüyorum ve 2 zincir çekiyorum dönüşte. Buraya gelip buradaki sık iğnemi örüyorum. Bir noktadan daha birleştirmiş olduk böylelikle. Yine 2 zincirimi çekiyorum. Tam olarak karşısına denk gelene batıp sık iğnemi örüyorum. Yine 2 zincirimi çekiyorum. Tam olarak ortaya batıp bir sık iğne örüyorum. 1, 2 zincir, bat, 1, 2. Tekrar buraya gel. Sık iğnemizi örüp 1, 2. Karşıya batıyorum. 1, 2. Hemen burada ortaya batıyorum. 1, 2. Karşıda boşluğun içine örüyorum. 1, 2. Şuradaki üçlünün içine gelip örüyorum. Pardon, beşlinin yani üçlünün yanındakinin demek istedim.
1 2 zincirimi çekiyorum ve buradaki 2 değil, pardon, 3 4 5 artık büyük yerdeyiz birleşmek için. 11 zincirin olduğu yerdeyiz. Burada da 3'ün içindeyim, yanındayım. 5 zincirimi çektim. Hemen bunun da içine batıp bir sık iğnemi örüyorum ve tekrar 5 zincirle 3 4 5 geri dönüp buradaki üçlünün içine bir sık iğne örüyorum ve bundan sonrası aynı 2 3 4 5 etrafını geçeceğim. Şimdi bakın, birleştiği noktayı şöyle size göstermek istiyorum hepsini. Böylece ne? 2 tane motifi birbirine birleştirmiş olduk. Burada başladığım noktaya kadar örüp şimdi tamamlayayım. 4 5 geldim, boşluğa battım. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ve bundan sonra burayı yaptıktan sonra da şuraya kaydırarak son boşluktayım. 2 3 4 5, yani kaydırarak geldiğim yerin tepesi içine batıyorum. Arasından ipimi kaydırarak geçirip güzelce sıkıştırıyorum. 2 tane motifi birbirine eklemiş olduk böylelikle. Sıra şimdi diğer üçüncü motifi eklemekte yanına. Üçüncü motifinde iki kenarını 11'li sırasını şöyle köşelerin geçtim. Burada birleşeceğim köşeye geldiğimde 5 tane zincirimi çektim. Hemen buradaki 11'li köşeyi bulup onun içine batıyorum ve bir sık iğnemi örüyorum. Yine 5 tane zincirimi çekip geri dönüyorum ve buradaki örmem gereken yere batıp hemen bir sık iğnemi örüyorum. 2 zincirimi çektim şimdi. Yine karşısındaki denk gelen boşluğa örüp yine 2 zincir çekip buradaki örmem gereken yere dönüyorum. Köşeye kadar bunu karşılıklı birleştireyim. Üçünün kesiştiği noktaya kadar geldim. Şimdi burada 2 zincir çektim. Bu boşluğun içine sık iğnemi örüp 5 tane zincirimi çekiyorum. 5 ve burada burada biraz evvel ikisini birleştirmiştik ya, şu üçlünün köşesinden. Onun şurada bir sık iğne ile birleştiği nokta var. Onun içine şöyle arkasını çevirip onun içine batıyorum ve bir sık iğne de buraya örüyorum. Sonrasında dönüş için yine 5 tane zincirimi çekeceğim ve burada batmam gereken nokta zaten belli. Hemen oraya gelip bir sık iğnemi örüp normal birleşme son kenarımı örüyorum. Şimdi şöyle göstereyim size, oraya sonuna gelirim. Evet, şu şekildeyiz. Buraya 4. motifte sıra. Bunu hemen başladığım noktaya geleyim. Sıra 4. motifimize geldiğinde iki kenarını değil, böyle bir kenarını örüp geliyorum ki bunun ikisini yerleştireceğim için dönüşte rahat olsun, böyle tam birleştiğim köşeye gelsin istemediğimden 4.'yü eklerken bir kenarına geliyorum. Şöyle hemen bunu buradan zaten nasıl, şimdi birleşeceğim yer şurası ya, burada da 5 zincirimi çektim. Hemen şöyle ilmeğimi küçülteyim. Batacağım nokta belli. Burasını artık biliyoruz nasıl ilerlediğini. Şuraya geleyim. Şu 4'ünün kesiştiği noktaya kadar birleşip geliyorum. 4'ünün birleştiği noktaya kadar geldim. Burada 5 zincirimi çektim.
Yine bu parçayı alıp şöyle arkasını döndürdüğümde bu defada bu yanımdaki, hemen şu karşımdaki motifin sık iğnelerinin içine batıp arasından ilmeğimi çıkartıp bir sık iğne örüyorum. Yine 5 tane zincirimi çekip dönüyorum ve motifimdeki birleşeceğim noktaya batıyorum. Bu defa karşılıklı da iki kenarı birleştireceğim. 1 2 zinciri çektim. Hemen krem motifteki karşısına denk gelen noktaya batıp birleşiyorum. 1 2 döndüm. Buradaki yerine geliyorum. Şimdi şu ortayı size göstermek istedim. Nasıl bir görüntü çıkıyor. Şöyle çok şık, çok tatlı bir duruşu oluyor ortanın. Çok pardon. Elimle kameraya çarptım, bir iş kazası geçirdik minik. Şimdi ben bunu böylece birleşeyim. Burayı artık biliyoruz. Başladığım noktaya kadar geleyim. Şu pembe motifte 11 taneyi örmeden evvel kaydırarak geldiğim nokta vardı, birleştiğim şu üçünün ortasında. Oraya geldim. İpimi kaydırarak geçirdim ve böylelikle 4 motifi de birbirine eklemiş oldum. Şimdi artık her bir motifimizi ekleye devam edeceğiz. İlk olarak arkayı tamamlayalım, gelelim. Daha sonra öne dönüşü, kol evini nasıl oluşturduğumuzu, kolların motiflerini size sırasıyla mümkün olduğu kadar anlatarak devam edeyim. Bence aslında en önemli kısmı buydu. Ben size motifin yapımını ve birleşimini dilim döndüğünce anlatmaya çalıştım. Siz dilediğiniz formda kullanabilirsiniz. Yelek, şal, hırka, ama ben hırka yaparken nasıl yapıyorum? Tabii ki devamında size onu da göstereceğim. İlk olarak ne yapıyoruz? 4x5 olarak bu motiflerle arkayı hazırlayıp buluşuyoruz. 4x5 20 motifli olan arka parçamı tamamladım. Gördüğünüz gibi 4 tanesi eninde, şöyle gösterecek olursam da 5 tanesi de boyunda motiflerimin. Bunu şimdi ne yapacağım? Bu bittikten sonra, arka bittikten sonra hemen arka yüzünü döndüreceğim. Arkası bana bakarken yeni yaptığım motiflerin önce bir tarafa, daha sonra diğer tarafa yerleştirmeye başlayacağım. Şimdi ilk önce ben bir tarafa motifleri yerleştireyim. Tabii ki omuz motifiyle başlayacağım. Derken kol evimi oluşturacağım. Aşağı doğru birleştire ineceğim. Önce ben bir tarafı birleştireyim. Oluşturayım, kolunu da yerine yerleştireyim. Daha sonra diğer tarafını hem onun üstünde göstererek hem de beraber örerek ilerleyelim. Hırkamın bir tarafını tamamladım. Şöyle size göstereyim, bakınız şöylece tamamladım. Diğer tarafını birlikte yapacağız. Yani dizilimi nasıl yapıldığını size göstereceğim. Çünkü her motif tek tek eklendiği için bütün de birlikte örmemiz çok kolay değil. Şöyle 2 sırada kolunu yaptım. Yazlık bir hırka olduğu için fakir kol çalıştım. Tabii siz fazla motif çalışarak kolları uzatabilirsiniz. Hırkanın gidişatından net belli oldu ki 36'dan 38 bedene kadar uygun bir hırkadır. Efendime söyleyeyim, 38 artı beden çalışacak dostlarım. Arkayı 5 enlemesine 5 sıra çalışmalı. Yani ortada bir motif bırakıp işte buraya da bir sıra daha geçmeli. Yani arkayı 4x5 yapmıştım ya, 4 eni boyu 5. 5x5 yaparak ilerleyebilirler. Büyük beden çalışacak arkadaşlarım. Hani 40 üstü, 40'tan 42'ye kadar, 44'e kadar öyle uygun olacaktır. Diğer türlü büyütmek isteyenler de hemen koltuk altına şuraya kadar açık bırakacaklar. Buraya da bir motifi, yani nasıl, hemen şöyle göstereyim size, bir motifte böyle yerleştirecekler. Böyle yerleştirecekler. Alttan, koltuk altından da bu şekilde büyütebilirler. Olmadı daha sonra bir de büyük bedende de eğer yapmak isterseniz çekebiliriz. Mantığını oturtamazsanız şayet. Şimdi ilk olarak burayı yaparken kol evini oluşturarak
yola çıkacağız. İlk olarak şu omuzdan şuraya, yani şuranın motifini yerleştireceğim. Daha sonra, yani burada mavi olanı, daha sonra burada koyu mavi olanı altına alacağım ve buraya kadar geldiğimde kol evini oluşturmuş olacağım iki motifle. Daha sonra bu üçüncüyü eklerken de burada kol evini tam anlamıyla oluşturacağız. Devam edelim, birlikte nasıl ilerlediğimizi görelim. Dediğim gibi ilk sarının altına, burada mavi motifin olduğu yere, bunun üstüne hemen başka bir renk motifle birleşeceğim. Nasıl birleşeceğim? Sadece üst iki kenarını tutturarak bunu buraya omza yerleştirmiş olacağım. Nasıl birleştirdiğimizi aslında biliyoruz. Hemen ne yapıyorum? Burada sadece bir kenarını geçtim birleştirme sırasının. İkinci kenarını geçerken artık birlikte birleşmeye de başlıyoruz. Hemen buradaki bunun boşluğunun, büyük köşe boşluğunun içine batıyorum. Bir sık iğnemi örüp 1, 2, 3, 4, 5 zincirimi çekip buradaki boşluğa batarak bir sık iğne örüyorum. 1, 2 zincir çekiyorum. Yani aslında biraz evvel gösterdiğim birleşme tekniğini aynen buraya kadar uygulayacağım. Burada omuzdaki bir motifi yerleştirdim. Şimdi onun altına yerleştirdiğim motifle beraber buraya koyduğumda 1, 2 ve üstteki 3 motifle kol evi aslında otomatik olarak oluşacak. Şöyle size hemen göstereyim. Şunu koyalım. Şuraya bunu birleştirdiğimde, daha sonra buraya diğerini birleştirirken de şu üçünü toparlayıp oluşturacağız. Şimdi bunu da buraya ekleyeyim. Omuzdan gelen iki motifi yerleştirdim. Şimdi burası ön, arka ve bu üçüyle kol evim aslında oluştu. Şimdi buraya diğer motifi yerleştirirken aynı zamanda da tam olarak burayı kitleyerek yanında birleştirdiğim için kol evini tam olarak oluşturmuş olacağız. Hemen orayı da görelim birlikte istedim. Şimdi burayı birleştirirken şöyle yapacağım. Şuradan ilk, nasıl olsa bu iki kenarda tutturuyorum ya, şöyle geliyorum, yani örmüş olduğum motifimi şöyle birleşme kenarının yine bir sırasını örmüştüm. Buradan birleşmeye başlıyorum. Bu tarafı örerken böyle, bu tarafı örerken de nasıl yaptığımı şimdi birazdan size göstereceğim. Buradaki yukarıdan üçüncü motifi eklerken arka kenardan başlıyorum. Diğerini de söyleyeceğim nasıl olduğunu. Şimdi hemen bunu 5 zincirimi çekmiştim. Şuradaki kesiştikleri noktadan, yani şuradan tutturacağım. Aldım ve yeşilin içine batıp, yeşili çift olarak almam gerekiyor. Hemen bir sık iğnemi ördüm. Tekrardan 5 tane zincirimi çekiyorum ve burada batmam gereken noktaya birleşiyorum. 2 zincirimi çektim. Karşısındaki denk gelen boşluğa 2 zincirimi çektim. Burada da şuraya kadar geleyim. Buraya kadar birleştim. 5 zincirimi de çektim. Şimdi ilk olarak bu arkadaki kesiştikleri noktaya batıyorum. Hemen bir sık iğnemi örüyorum. Daha sonra buradaki motifin de köşesine batıp bir sık iğne örüyorum. 5 tane zincirimi çekip aşağıda karşılığı olan boşluğa batıyorum. Tekrar 2 zinciri çekip bu sefer artık üst iki kenarı birleştiriyorum. 1, 2 zincirle geldim aşağıya. Tekrardan 1, 2. İşte böylelikle de kol evimi oluşturmuş oldum. Bakın göstermem gerekirse şöyle. Kolu da buraya yerleştireceğim.
yerine tam oturtunca da kol evini şöylece size göstermek istedim. Şimdi artık aynı bu mantıkla buraya bir motif, altına bir motif, sonra buraya geleceğim, buradan bir motif. Mesela şimdi burayı nasıl yapacağım onu size göstereyim. Şimdi buraya geldiğimde şunu birlikte yapalım istiyorum. Buranın motifini böyle bir V oluşacak arkada. Şurası katlı ya, şuraya koyduğum motifle de buraya bir V oluşacak. Ense boşluğu için bunu buraya yerleştireceğim. Şu ensede ya, hemen bunun yanına buradan geleceğim, burayı tutturacağım, sonra dümdüz aşağı inip birleşeceğim. Yani bunu karşı tarafta tabii ki hiç alakamız yok. Şu kesiştikleri nokta ortak olacak, oraya batacağım bir tek. Ama ilk başladığım yer, bu arada şeyi söyleyecektim size, kolda demiştim ya, bunu yandan oturtuyorum. Buradaki bunu ekledim, bunu ekledim, altına üçüncü eklerken bunu buradan değil buradan ekliyorum. Zaten sağ elini kullananlar aynı benim gösterdiğim şekilde yapacak. Sol elini kullananlar ise benim bu tarafta yaptığımı bu tarafta yapacaklar. Tek farkı bu. Yani bunu birleştirmeye başladığımda buradan başlayıp geliyorum. Bu tarafta ise hemen göstereyim. Buradan başlayıp geliyorum. Onun için bunu da belirtmiş olayım. Şimdi bunu yerleştirmeyi göstermem gerekirse de hemen şuradan başlayacağım. Şuradan iki kenarını birleştireceğim. Hemen buraya tutturuyorum kesiştikleri noktaya. 1, 2, 3, 4, 5. Buradaki boşluğa geliyorum. Karşılıklı koyu mavi ile birleşiyorum. Şimdi bu karşılıklı iki kenarı birleşip geleyim. Buranın köşesine kadar geldim. 5 tane zincirimi çektim. Şimdi artık bu üçünün kesiştiği noktadayım. Oraya da birleşip bu üst iki köşeyi birleştireceğim. Buraya geldiğimde burada hemen batıyorum. Arasından geçirip sık iğnemi örüyorum. Tekrardan 5 zincirimi çekiyorum. Daha sonra şuradaki boşluğa hemen bir sık iğne örüyorum. Sonra 1, 2 zincirimi çekip artık karşılıklı burayı birleştiriyorum. Buradayım. Nereye kadar? Şu kesiştikleri noktaya kadar. Şimdi buraya geldiğimde ise artık bu omuz motiflerini tamamlamış olacağım. Burada kesiştikleri yere de batıp bir sık iğne örüyorum. Sonrasında 5 zincirimi çekip 1, 2, 3, 4, 5 dönüyorum. Ve bunu başladığım noktaya kadar tekrar birleştiriyorum. Omuzu da tamamlamış olduk. Şimdi böyle dümdüz artık karşılıklı uygun yerlere yerleştireceğim. Eminim anlaşılmıştır. Aslında kolu da çok rahat yerleştirebilirsiniz ama kafa karışmaması açısından ben kolun da ilk 3 tanesini sizle birlikte öreceğim. Dediğim gibi büyük örecek arkadaşlarım ortaya bir tane eklesinler. Ense boşluğunu ortadaki motifle oluştursunlar. Derseniz ki Damla büyütmekte zorlanıyoruz. Hani bunu daha sonbaharlık iplerle, daha kalın iplerle kışlık modunda ama aynı modeli çalışarak yapabiliriz ilerleyen zamanlarda isterseniz şayet. Ön parçasını kol evini oluşturarak birlikte oluşturduk. Daha sonra size göstermediğim kısmı ben yalnız ilerledim. Şimdi bu kolu biliyorsunuz bu tarafı tek başıma yapmıştım. Şimdi bunu birlikte yapacağız. Aslında eminim birçok arkadaşım kendi de anlamıştır mantığı, çözecektir, yapacaktır ama ben yine de hani bir ilk sırasında en azından bir sistemi söyleyeyim, beraberce oturtalım istedim. Parçayı önüme yatırdım, ters olarak arka yüzünü çevirdim. Şimdi bu sarıyla bir motifi birleştireceğim. Bunun için ördüğüm motifin son sırasından iki kenarını geçtim. Son sıranın ikisini ördüm. İkisi şu anda şöyle göstereyim. İkisini ördüm. İkisi açık daha. Ne yapacağım hemen? Bunu buraya ekleyeceğim. İlk motifi örerken yani bu kol ağzına, üçlü yerin kol ağzına ilk motifimi eklerken bu parçanın iki sırasını, son sırasını örüp de geliyorum. Ve hemen şurada
hepsinin kesiştiği nokta, hemen biraz kadrajı da yaklaştıralım daha net gözüksün. Şu noktaya gelip batıyorum tam ortasına ve içinden ilmeğimi geçirip bir sık iğne örüyorum. Daha sonra 1, 2, 3, 4, 5 zincirimi çekip motifimdeki örmem gereken yere gelip sık iğnemi örüyorum. 1, 2 zincir çekiyorum. Sarı motifle birleşiyordum. Oradaki tam karşısındaki denk geldiği noktaya batıp sık iğnemi örüyorum. Tekrar 2 zincir çekiyorum. Tekrar buraya geliyorum. 1, 2, aslında göstermiş olduğum tekniği buraya uyguluyorum. Sarı motife iki kenarını birleşeceğim. Şuraya kadar geleyim. Şurayı da birlikte birleştirelim. Buraya kadar geldim. Şimdi bu ortada hemen döndürüyorum. Buradaki mavili olan kısma batıp bir sık iğne örüp yine 5 zincirle geri dönüyorum. Burada da artık bir kenarından birleştirdiğim ilk motifimin açıkta kalan kısmını da örüp diğer motifi eklemeye geçelim. İlk motifimi böylece oturttum. Şimdi ikinci motifimi de bu yeni motifin ve bu üstteki omuz motifinde kalan motifin iki kenarıyla tutturacağım. Yani ikinci motifi eklerken sadece tek kenarını geçiyorum son sırada, öyle geliyorum. İlkinde iki kenarı geçmiştim, bunda tek kenarı. Hemen geliyorum. Pembe motifin, son eklediğim motifin içine batıyorum. Ve 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekip geri döndüm. Burada da ne yapıyorum? Bu iki kenarı tutturup geliyorum. Kol evine iki motifi de birlikte yerleştirdik. Sıra üçüncüde. Hemen üçüncü için ön tarafını döndürüyorum parçanın. Şöyle önüme alıyorum hemen. Ve sıradaki rengimi birleştireceğim. Şöyle söylemek istiyorum. İlk motifi eklerken iki kenar örüp geldim son sıradan. İkinci motifi eklerken tek kenar örüp geldim. Buraya üçüncü motifimi eklerken ise yukarı çıkar çıkmaz hiç başlamıyorum örmeye ve 5 zincirimi çekip geliyorum. Böylece burada 5 zincirimi çektim geldim ve şu motifim, bakın, hem burayla birleşeceğim hem burayla birleşeceğim, sonra bir de burayla birleşeceğim. 3 kenarımı da oturtacağım yerine. Burası, burası, burası. Burada ortaya batacağım. Birleştikleri yere, aynı şekilde de kol altında da kesiştikleri yere batacağım. Şurası basit. Şurada da nasıl battığımı size göstereyim geldiğimde. İlk olarak buradan tutturup başlayalım. Koltuk altını bütün motiflerin kesiştiği yere geldim. Burada 5 zincirimi çektim. Burada tam olarak orta noktaya batıp ilmeği çıkartıp sık iğnemi örüyorum. Ve artık bu iki kenarı da örerek kol evimin ilk 3 motifini yerleştirmiş olacağım. Kol evine ilk 3 motifi yerleştirdikten sonra ikinci sıranın ilk motifini de yerleştirdim. Aynı bu kol evine yerleştirdiğimin tekrarını bir alt sırada yapıyorum. İlk motifi örerken iki kenar örüp geliyorum. İkinci de tek kenar, üçüncü de hemen yukarı çıkar çıkmaz geliyorum. Bu mantıkla bir sıra daha uzatabilirsiniz kolu. Biliyorsunuz ben kısa örmek istedim yazlık olduğu için. 3'er adet motifle sıra sayınızı arttırabilirsiniz. Evet efendim, en sevdiğimiz kısım, finale yine geldik. 56 adet motifle böyle efil tam yazlık bir hırka örmüş olduk beraberce. Umarım siz de beğenmişsinizdir ve yapmaya değer bulmuşsunuzdur ya da bulacaksınızdır diyeyim. Hemen şöyle göstermek istiyorum. Hemen kuşaklı bir ipi bulunca, bu renk içinde yok ama Yarnart Baby kotonları kullandım. Siz de görün istedim. Yarnart Baby kotonları bu hırkanın yapımında 3 milim tığ ile ördüm. Tekrardan sonda bırakayım istedim. Ve ölçü vermem gerekecek olursa şayet size, benim hırkam
Eni böyle 50-51 santim oldu. Boyuna gelecek olursak da 68-69 santimde boyu düştü. Yani 36'dan 38 bedene çok rahatlıkla uyacak bir hırka oldu. Hemen ortaya şu arkayı dediğim gibi şöyle V şeklinde değil de ortaya motif koyarak ilerletirseniz, şayet arkayı beşli çalışırsanız enini artık 40 ve 40 beden olacak. Pardon, 40 ve artı 40 beden olacaktır. Kol altına da motif koyarsanız artık 44-46 beden üstünü de çok rahatlıkla örebilirsiniz. Bunlar size benim büyütebilmem için fikirler olsun. Eğer beğendinizse her zamanki gibi sizden bir kalbinizi isteyeceğim. Katıl tuşundan bahsetmem gerekirse katıla dokunarak, oradaki seçenekleri görerek bana destek olmak isteyen örgüdaşlarımı bekliyorum. Katıl ailesiyle önümüzdeki sezona harika planlarım var. Dahil olmak isterseniz mutlu olurum. Hala abone değilseniz abone olmayı unutmayınız. Like, yani beğeni ve yorumlarınız benim için çok kıymetli. Buraya kadar izleyen tüm dostlara çok teşekkür ediyorum. Sıradaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.